Herkese merhaba değerli dostlar. Yepyeni bir eğitim video setiyle sizlerle birlikteyim. Bu video setimizde network marketing sektörünün günümüze kadar gelen süreçlerinden başlayarak bir network marketing profesyonelinin nasıl farklı bakış açıları kazanarak başarıya ulaşabileceğini hep birlikte deneyimleyeceğiz. Network marketing sektörü dediğimiz birçoğunuzun aklına birçok farklı şey geliyor ama network marketing sektörüne şöyle kısaca bir göz attığımızda başlangıcının ta 1920'lere kadar dayandığını görmeye başlıyoruz. Evet, 1920 değerli dostlar, yaklaşık 100 sene öncesinden bahsediyoruz. Sektörün hayatımıza girmeye başlamasına olanak sağlayan şartların oluştuğu dönem olarak. Evet, 1920'lerde ilk hedef aslında ürün maliyetlerini aşağı çekerek ürünün doğrudan tüketiciyle nasıl buluşacağını değerlendirmekti değerli dostlar. Çünkü takdir edersiniz ki araya giren birçok aracılar, spekülatörler, toptancılar ve ara toptancılar gibi zihniyetlerle ürünün maliyeti son tüketiciye gelene kadar çok ciddi artıyordu. O yüzden de ürün maliyetlerini düşük tutup ürünün ulaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla bu fikir yavaş yavaş olgunlaşmaya başladı ve şaşırtıcı bir şekilde 1930'larda kişisel gelişim uzmanlarının, hatta yaşam koçlarının çeşitli motivasyonel teknikleri hayatımıza yerleştirmeye başlamasından sonra bireysel girişimcilerin network marketing sektöründeki başarıları artmaya başladı. Daha doğrusu o dönemler adı network marketing değildi, doğrudan satış sektörüydü. Doğrudan satış sektöründeki başarıları artmaya başladı ve kişiye özel sunum kavramı ilk olarak 1930'larda hayatımıza girmeye başladı. Sonrasında da 1950'lerde notlarıma baktığım zaman California Vitamins ve Nutri-Light Corporation gibi firmaların hayatımıza girmeye başlamasıyla çok katlı pazarlama, multi-level marketing ya da network marketingin ilk temelleri atılmış oldu. Bu ne demekti? Tavsiye pazarlaması. Yani doğal olarak insanların şöyle bir dürtüsü var. Memnun kaldıkları şeyi tavsiye ediyorlar, memnun kalmadıkları şeyi de tavsiye etmiyorlar. Ama memnun kaldıkları şeyi tavsiye ettiklerinde, tavsiye ettikleri kişi o ürünü kullandığında manevi bir tatmin yaşıyorlardı. Multi-level marketing, yani network marketingin ortaya çıkmasında buradaki manevi tatminin yanına bir de maddi tatmini eklemek konusu geldi. Yani siz de şöyle bir hayatınıza baktığınızda belki bir network marketing uzmanısınız bu videoyu seyreden. Belki bu sektöre yeni adım atacaksınız ve bilgilerinizi arttırmak, sektörle ilgili bilgiyi tazelemek istiyor da olabilirsiniz. Şöyle düşünebiliriz. Network marketing sektörü tamamen insanın kendi iç dünyasında var olan bir dürtüye dayanır. Tavsiye etme mekanizmasına. Ve bu tavsiye etme mekanizmasıyla birlikte 1950'lerde ilk network marketing şirketleri hayatımıza girdi. Ama 1970'lere geldiğimizde artık popülerleşen bir haline gelmişti. İletişim tabii ki de o zamanlar bugünlerdeki gibi çok kolay değildi ve bu kolay olmayan dönemde bile network marketing bireysel milyonerlerini, dolar bazındaki bireysel milyonerlerini, yılda 1 milyon dolar ve üstü kazanan insanları yaratmaya başlamıştı ve tabii bu da bir cazibe alanı haline gelmiş demek ve insanlar artık alternatif bir yol ararken kendilerini network marketing sektörünün içinde bulabiliyorlardı. Tabii o zaman da bu piramit şemaların vesairelerin ve hani sektörün içindeki dolandırıcıların ortaya çıkmasıyla birlikte kanun koyucular bu sektörün belirli kanunları olması gerektiğini fark ettiklerinden dolayı bu noktada adımlar atmaya başlamışlardı. Ve aynı zamanda da 1980'lere geldiğimizde durum bundan çok farklı değildi. Popülerliği gün geçtikçe artıyordu. Dünyaya yayılmaya başlamıştı. Tüm dünyadan yepyeni insanlarla ticaret geliştirebileceğiniz bir model olduğu için çok farklı ekipler kurabilir hale geliyordunuz ve para kazanmak isteyen insanların ikincil alternatif olarak mevcut yaşamlarını değiştirme noktasında var olan network marketing sektörü artık 1980'lerden itibaren birincil alternatif olmaya başlamıştı ve iş dünyasında hak ettiği yeri olmaya başlamıştı. Hak ettiği yerin sahibi olmaya başlamıştı. 2000'lere geldiğimizde de dijital dünya ve internetin yükselmeye başlamasıyla network marketing de evrilmeye başladı. İletişim organlarının değişmeye başlamasıyla, iletişim modellerimizin değişmeye başlamasıyla ve aynı zamanda da kolaylaşmaya başlamasıyla ne oldu? Network marketing çağın çok önemli bir iş modeli haline geldi. Evet, 2000'lerdeki en önemli avantaj şuydu: kuracağınız ağ pazarlamasında ağınızı
tüm dünyaya yayabilir hale gelmiştin. Ve bu tüm dünyaya yaymak şöyle bir şeydi. Evinizin rahatlığında, evinizde otururken internetin imkanlarını kullanıp kendinizi tanıtarak ürününüzü, hizmetinizi ve aynı zamanda da sektörü tanımlayarak ya da vizyonunuzu tanımlayarak ekiplerinizi tüm dünyaya yayabilir hale gelmiştiniz. Bu ne demekti? 7/24 para kazanabileceğiniz bir iş modeliydi. Yani siz uyurken bile bu vizyonu davet ettiğiniz, bu vizyonu içine dahil ettiğiniz kişilerin uyumadan çalışacağı bir iş modeli haline gelmişti. Uyurken bile para kazanabileceğiniz bir iş modeli olarak ve günümüzde de network marketing sektörü çok enteresan bir şekilde çok hızlı ilerliyor değerli dostlar. Bir şirket doğuşundan gelişim sürecine kadar çok ciddi noktalarda tüm dünyada ekipleşme noktasına gidebiliyor. 10 yılını deviren şirketlere baktığımız zaman hepiniz şöyle düşünebilirsiniz. Yükünü almış artık hani burada bir ticaret yapılamayabilir noktasında bakabilirsiniz. Ama tüm dünyaya yayılma stratejinizle birlikte her şirkette çok rahatlıkla başarı yakalayabilir hale geliyorsunuz. Burada yapmanız gereken şey öncelikle kendinizi tanımlamak. Bir bağımsız distribütör marka elçisi olduğunuzun farkına varmak. Network marketingte çok fazla temel kavram yok. Ana unsurlardan bir tanesi distribütör değerli dostlar. Distribütörler distribütörlük ağı vererek ağı genişlettiği için vizyonu, ürünü ya da hizmeti bu şekilde sundukları için en önemli unsurlardan bir tanesi haline geliyor. Yalnız buradaki en temel düşülen yanılgılardan bir tanesi distribütörler, şirket sahipleri ve şirket sahipleri olmadıkları için bazen tabii abartılı söylemlere kaçabiliyorlar. O yüzden karşınızda size iş fırsatını sunan kişiye çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Çünkü bu tek seferlik bir görüşme olmayacak. Uzun soluklu bir yolculuk olacağı için sponsorunuzu seçerken onun da bir distribütör olduğu gerçeğini asla unutmayın. İkincisi şirket değerli dostlar. Şirketin ekonomik yapısı, kuruluş sermayesinden başlayarak birçok farklı parametreyi sayabilirim. Güçlü bir şirkette olmanız demek sizin de sahada güçlü bir duruş sahibi olmanız gerek. Unutmayın ki klasik ticarette de çok önemli bir laf vardır. Tedarikçin kadar güçlüsündür. Arkanızda güçlü bir tedarikçiniz yoksa, size hizmet verecek güçlü bir network marketing oluşumu yoksa bu yeni kurulmuş olabilir, yıllarını devirmiş olabilir. Önemli olan bu gücü sahaya yansıtabilecek olmasıdır değerli dostlar. Eğer arkanızda güçlü duran ve sağlam duran bir yapı yoksa emin olun kuracağınız bütün organizasyon belirli bir süre sonrasında ne yazık ki çöp olacaktır. O yüzden şirketin değerlerine, misyonuna ve gücüne çok iyi bakın. Burada bahsettiğimiz şey sadece para gücü değil. Network marketing ne yazık ki çok büyük paralarınız olsa da çok büyük başarılar elde edeceğinizin garanti olmadığı bir sektördür. Yani gidip uluslararası bir hamburger zincirinin franchise'ını alırsınız ve bilirsiniz ki o zaten satacak. Bu böyle bir iş modeli değildir. Burada en önemli şey yine sizin kendi becerinize kalacak. Tabii ki de ağı kurmak, network marketingteki kavramlardan bir tanesi, en önemli şeylerden biridir ağ ve bu ağı kurarken birazdan başka videolarımda, devam eden videolarımda sizlerle bu ağın detaylarını da birlikte deneyimleyeceğiz. Bu ağı kurarken dikkat etmeniz gereken şeyler olacak. O yüzden de ağ da bu sektörün önemli bileşenlerinden bir tanesidir. Evet, prensiplerine ve ilkelerine de baktığımız zaman network marketing sektörünün birinci prensip ne? Çoğaltma ilkesi, çok adetler kanunu, olabildiğince çok kişiyle konuşabilir ve bunlara ürünü, hizmeti, vizyonu anlatabilirsiniz. Yalnız burada ben kişisel olarak size şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Birilerine iş teklif ederken seçici davranabilirsiniz ama ürününüzü sunarken seçici davranmanıza gerek yok. Çünkü ürünü sunduğunuz kişi zaten bu ürünü kullanıp mutlu olacak veya işte bu ürünlerle kendisine bir fayda sağlayacak ki genelde network marketing sektörü kozmetik ve wellness sektörü üstüne yoğunlaşmıştır. Dünyada en çok tüketilen ürünler olarak karşımıza çıkan ürünlerdir. İkincisi pasif gelir imkanıdır. Yine bir prensip olarak sen artık öyle bir ekip kurarsın ki bu küçük ya da büyük artık gelir hedefiniz neyse seninle birlikte yürüyecek takım arkadaşları kazandığın zaman ve bunu da onlara öğrettiğin zaman herkesin pasif gelir yakalama imkanı
imkanı olan bir sektördür. Ve yine bir kavramda, hiç bitmeyecek olan bir kavram network marketing'te, eğitim ve gelişim. Çünkü biraz önce saydığım gibi 1920'lerden bugünlere gelene kadar neler değişti? Bakın şöyle, bir 1920'lerde ülkemizde de birçok yerde elektrik bile yoktu. Birçok yerde su belki yoktu veya işte yaşam daha zordu, ama şu anda herhangi bir yerden çok rahatlıkla bir cep telefonuyla bir video seyredip ya da bir iş kurabilir hale gelmişiz. O yüzden sizin de mantalitenizi sürekli değiştirmeniz, her geçen sene bu hıza adapte olmanız gerekiyor. O yüzden eğitimi kestiğiniz noktada network marketing sektöründe ne yazık ki başarınız geri gitmeye başlayacak. Ve tabii derler ki değerli dostlar, network marketing sektörünün kilit organizasyonlarından biri eğitim organizasyonlarıdır. İşler iyi gidiyorsa eğitim yapmaya devam edin. İşler kötü gitmeye başladıysa daha çok eğitim yapın ve işler berbat gidiyorsa sürekli eğitim yapın. Çünkü o eğitimlerle birlikte ekibiniz güçlenecek ve mental yapısı gelişecek. Bir sonrakisi de ilişki pazarlaması dediğimiz bir kavramdır temel prensiplerin içinde. Aslında biz bir ürünü, hizmeti ya da vizyonu pazarlamıyoruz network marketing işinde. Biz gerçekten neyi pazarlıyoruz? İlişkilerimizi pazarlıyoruz ve o ilişkilerimizin gücünü pazarlıyoruz. Yani bir insan size hayır diyorsa herhangi bir sunum yaptığınızda aslında ürüne, hizmete ya da vizyonunuza hayır demiyor. Tamamen size hayır. Çünkü gösterdiğiniz şeyle anlattığınız şey arasında belki bir uyum yakalayamadı, belki bir enerji frekansını yakalayamadı diye düşünebiliriz. O yüzden değerli dostlar, hayır cümlesinin size geldiğini, tamamen birey olarak size hayır dendiğini unutmayın. Çünkü aynı iş modelini anlatan bir başka kişiye evet diyebiliyor insan. Kısacası bu videoda biraz kavramlara baktık, network marketing sektörünün gelişimine baktık ve aslında biraz kültürel bilgiler edindik. Bu kültürel bilgilerle yeni videomda sizlerle yavaş yavaş derinleşmeye başladığımız network marketing sektörünü incelemeye devam edeceğiz. İzlemeye devam edin.